Merhaba dostlar. Bugün şifalı sularıyla ön plana çıkan adeta bir kaplıcalar cenneti olan Güre'yi gezeceğiz. Umarım gezi vlogumuz hoşunuza gider. Şimdi hazırsanız videoya başlayalım. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız Güre gezimiz başlasın. Bakalım Güre'de bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar, Güre'deki yerleşimin milattan önce 300'lü yıllara dayandığını belirten tarihçiler, Tahtacı Türkmenlerin ise Osmanlı zamanında Kaz Dağları'na ve Güre'ye yerleştirildiğini söylüyor. Bu görmüş olduğunuz tarihi yapı da Rumlar zamanında kalma bir zeytinyağı fabrikasıymış. Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra Güre'de bu fabrikada Osmanlılar eline geçmiş ve Osmanlılar bunu o dönemde restore etmişler. İşte zeytinyağı fabrikası olarak kullanılan bu yapının tam içerisindeyim. Rumların zeytinyağı üretmek için kullandıkları aletler. Gördüğünüz gibi buralarda zeytinyağları üretiliyormuş. Şunu da Rumca yazıları görüyoruz. Sit alanı olarak şu anda harabe durumda. Umarım burası restorasyonu çalışır ve turizme açılır. Şu da fabrikanın avlusu. Güre nerededir? Güre, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı bir mahalledir. Aynı zamanda bir tatil beldesi olan Güre, sağlık turizminde ön plana çıkan bir yerdir. Güre ulaşımı hakkında bilgi vermemiştim. Güre'ye Çanakkale-İzmir otoyolu üzerinde bulunduğu için buraya kendi aracınızla ya da şehirler arası otobüslerle buraya ulaşmanız mümkün. Aynı zamanda Edremit Kocaseyit Havalimanı buraya sadece 14 kilometre uzaklıkta. Havalimanına indikten sonra taksilerle ya da şehir içi otobüslerle buraya ulaşmanız mümkün. Güre'deki kumsalı ve denizi merak edenler için
Şimdi biraz görüntü alalım. Gördüğünüz gibi şu anda tabii kış ayı olduğu için yaz aylarında bu sahillerde yer bulmak gerçekten zor olabiliyor. Şu anda Ocak ayında çektiğimiz için gördüğünüz gibi sahiller bomboş. Hatta Kaz Dağları'nda şu anda kar var. Eğer yapabilirsem uzaktan da olsa size onu göstermeye çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi dağlardan akan suların böyle denize karışmasından dolayı suyu oldukça soğuk, ama aynı zamanda termal oteller de var. Gördüğünüz gibi burada termal otellerden tutun da pansiyonlara, apartlara kadar birçok konaklama şekli mevcut. Reklam olmasın diye otellerin ismini vermiyorum. Siz kendinize en uygun olanını internetten bulabilirsiniz. İskeledeyken Güre'de ne yenir diye merak ediyorsanız, bu iskeleye yanaşan teknelerden dilediğiniz bir körfez balığını alarak kaldığınız pansiyonda ya da evde deneyebilirsiniz. Sahil boyunca birçok balıkçı restoranı bulunuyor. Biraz da çarşının içini size gösterelim. Çarşıda zeytinyağı ürünlerini mutlaka almalısınız. Buradaki evlerin aynı zamanda kaplıcalardan doğan, yani jeotermal ısıyla ısındığını şurada bir abimizden öğrendik. Bunu da bilgi olarak size not düşelim. Kaplıca Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Burada aynı zamanda tarihi bir kaplıca. Her yerden şifalı sular fışkırıyor. Burası da aynı zamanda tarihi bir yer. Şu an restorasyon için kapalı durumda. Bu Kaplıcalar Caddesi'ndeyiz. Güre'de Edremit Belediyesi'ne ait Afrodit Termal Tesislerinin önündeyiz. Pandemi dolayısıyla kapalı olduğu için şu an iç kısmını gösteremiyorum. Artık başka zaman tekrar gelip burayı ziyaret edeceğiz. Şimdi Güre'nin biraz üst kısımlarına doğru çıktık. Burada görmüş olduğunuz gibi her yer zeytin ağaçlarıyla kaplı. Güre'ye geldiğinizde mutlaka Kaz Dağları içerisinde yer alan birçok şelaleyi görebilirsiniz. Özellikle Tahtakuşlar Etnografya Müzesi'ni ve Çamlıbel Köyü'nü görmeden dönmeyin derim. Şu anda Güre'yi kuş bakışı görüyorsunuz.
zeytin ağaçlarının içinden size biraz Güre'yi gösterelim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. O şey kısmını da aşağıda verelim. Başka ne gezilecek yer vardı ya? Onu bir kapat. Şimdi ileride bir şey varmış. Ne varmış? Yine orayı kaydetmedin ama. Yine mi kayıttasın? Kayıttayım ya. Bas kaydı durdur. Öğrenelim bunu.